Bu iki bardakta aynı miktarda su var. Şimdi bardaklardan birindeki suyu daha uzun ve ince bir bardağa aktardığımızı düşünün. Sizce hangisine daha fazla su var? Aslında miktar hiç değişmedi. Ama bazı küçük çocuklar uzun bardakta daha fazla su olduğunu söyleyebilir. Jean Piaget'e göre bunun nedeni çocuğun sadece daha az şey bilmesi değildi. Çocuk dünyayı bizden farklı bir şekilde düşünüyor olabilirdi. Fakat yıllar sonra yapılan araştırmalar çocukların bazı bilişsel yetenekleri Piaget'in tahmin ettiğinden daha erken gösterebildiğine işaret etti. Peki çocuklar gerçekten yetişkinlerden farklı mı düşünüyor? Ve Piaget bunu ne kadar doğru anlamıştı? Piaget için asıl dikkat çekici olan çocukların yaptığı hataların rastgele olmamasıydı. Benzer yaşlardaki çocukların benzer biçimlerde yanılması, düşünmenin gelişim boyunca sistematik olarak değişebileceğini düşündürdü. Yani çocuk sadece daha az bilen küçük bir yetişkin değildi. Piaget'in asıl sorusu da buradan doğdu. Çocuk zihni zaman içinde nasıl değişiyor? Ona göre bu değişimin temelinde zihnin yeni deneyimlere sürekli uyum sağlaması vardı. Bunu basit bir örnekle düşünelim. Bir çocuk dört ayaklı ve tüylü hayvanları köpek olarak öğrenmiş olsun. İlk kez bir koyun gördüğünde ona da köpek diyebilir. Piaget'e göre çocuğun köpeklere ilişkin bu zihinsel yapısını bir şema olarak düşünebiliriz. Çocuk yeni gördüğü koyunu bu mevcut şemaya yerleştirmeye çalıştığında buna özümseme denir. Ama koyunun köpek olmadığını öğrendiğinde zihnindeki kategorileri yeniden düzenlemesi gerekir. Bu da uyumsamadır. Piaget, yeni deneyimlerle karşılaştıkça bilişsel yapıların yeniden dengeye ulaşmasını sağlayan bu süreci dengelenme olarak adlandırıyordu. Yani Piaget'e göre zihin yeni deneyimlerle karşılaştıkça mevcut yapılarını ya kullanır ya da gerektiğinde değiştirir. Bu yüzden bilişsel gelişim yalnızca daha fazla bilgi edinmek değildir. Bazen düşünme biçiminin kendisi yeniden örgütlenir. Piaget bu gelişimi 4 büyük dönemle açıkladı. Ancak birazdan vereceğimiz yaşların kesin sınırlar değil, yaklaşık gelişim aralıkları olduğunu akılda tutmak önemli. Piaget'in ilk dönemi yaklaşık doğumdan 2 yaşına kadar süren duysal motor dönemdir. Bu dönemde bebek dünyayı görerek, dokunarak, kavrayarak ve hareket ederek keşfeder. Öğrenmenin merkezinde doğrudan duysal ve fiziksel deneyimler vardır. Bu dönemin en bilinen kavramlarından biri nesne sürekliliğidir. Bir bebeğin önünde bir oyuncak olduğunu düşünün. Sonra oyuncağı bir örtünün altına saklıyoruz. Oyuncak artık görünmüyor. Peki bebek onun hala orada olduğunu biliyor mu? Piaget, bir nesnenin görünmediğinde de var olmaya devam ettiğini kavrama becerisinin yaşamın ilk yıllarında aşamalı olarak geliştiğini düşünüyordu. Fakat daha sonra yapılan bazı araştırmalar bebeklerin görünmeyen nesneler hakkında bazı beklentilere Piaget'in düşündüğünden daha erken sahip olabileceğine işaret etti. Ama burada önemli bir ayrım var. Bir bebeğin oyuncağı eliyle aramasıyla beklenmedik bir olaya daha uzun süre bakması gerçekten aynı bilişsel beceriyi mi gösteriyor? Bu ayrım önemli. Videonun ilerleyen kısmında buna tekrar döneceğiz. Şimdi videonun başındaki bardak deneyine geri dönelim. Yaklaşık 2 ile 7 yaş arasındaki işlem öncesi dönemde çocuklar dili ve sembolleri çok daha yoğun kullanmaya başlar. Ancak Piaget'e göre bu dönemde çocukların düşünmesi bazı mantıksal işlemler açısından hala sınırlıdır. 2 bardakta eşit miktarda su olduğunu düşünün. Sonra bardaklardan birindeki suyu daha uzun ve dar bir bardağa aktarıyoruz. Bazı çocuklar uzun bardakta artık daha fazla su olduğunu söyleyebilir. Piaget bunu merkezleme kavramıyla açıklıyordu. Çocuk bardağın yüksekliğine odaklanırken genişliğini aynı anda yeterince hesaba katamayabilir. Burada önemli olan bir diğer kavram da korunumdur. Yani bir şeyin görünüşü değişse bile miktarının aynı kalabileceğini anlayabilmek. Bu dönemde dil
Hayali oyun ve nesneleri başka şeyleri temsil etmek için kullanma gibi sembolik düşünme becerileri de belirginleşir. Piaget'in bu dönemde ilişkilendirdiği bir başka kavram ise ben merkezciliktir. Buradaki ben merkezcilik bencillik anlamına gelmez. Kastedilen çocuğun kendi bakış açısından uzaklaşıp başka birinin ne gördüğünü veya nasıl düşündüğünü temsil etmekte zorlanabilmesidir. Piaget bunu 3 dağ görevi gibi deneylerle araştırdı. Çocuktan dağ maketine başka bir taraftan bakan kişinin ne gördüğünü tahmin etmesi isteniyordu. Piaget'in bu görevinde birçok küçük çocuk diğer kişinin perspektifi yerine kendi gördüğü manzarayı seçiyordu. Ama burada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Ya çocuk yanlış düşünmüyorsa, ya yetişkinin ne sorduğunu farklı yorumluyorsa? Tam da bu ihtimali sınayan çalışmalardan biri McGarrigle ve Donaldson'dan geldi. Klasik deneyde yetişkin nesnelerin düzenini bilinçli olarak değiştiriyor ve ardından çocuğa aynı soruyu tekrar soruyordu. Çocuk da bunu soruyu yeniden soruyorsa herhalde cevabın değişmesi gerekiyor şeklinde yorumlayabilirdi. Bu çalışmada değişiklik kazara gerçekleşmiş gibi sunulduğunda çocukların korunum görevindeki başarı oranı belirgin biçimde yükseldi. Yani çocuğun performansı yalnızca mantıksal becerisini değil, yetişkinin niyetini nasıl yorumladığını da yansıtıyor olabilir. Benzer bir durum perspektif alma görevlerinde de görüldü. Martin Hooks 3 dağ görevi yerine çocuklar için daha anlamlı bir senaryo kullandı. Çocuktan oyuncak bir çocuğu polislerin göremeyeceği bir yere saklaması isteniyordu. Bu tür bir görevde daha küçük çocuklar başkalarının görüş alanını hesaba katmada Piaget'in klasik görevine kıyasla daha başarılı olabildi. Bu çalışmalar Piaget'in tamamen yanlış olduğunu göstermedi ama önemli bir ihtimali ortaya koydu. Bazı bilişsel beceriler Piaget'in düşündüğünden daha erken ortaya çıkıyor olabilir ve kullandığı bazı görevler çocukların bu becerileri göstermesini zorlaştırmış olabilir. Aynı bardak örneğinde çocuk biraz daha büyüdüğünde tablo değişebilir. Piaget'e göre yaklaşık 7 ile 11 yaş arasındaki somut işlemler döneminde çocuk aynı probleme artık farklı bir şekilde yaklaşabilir. Uzun ve dar bir bardağa baktığında yalnızca yüksekliği değil, genişliği de hesaba katabilir. Bunu kabaca şöyle düşünebilir. Bu bardak daha uzun ama aynı zamanda daha dar. O halde su miktarı değişmedi. Piaget bunu merkezden uzaklaşma becerisiyle ilişkilendiriyordu. Çocuk artık tek bir özelliğe odaklanmak yerine birden fazla özelliği aynı anda değerlendirebilir. Bir diğer önemli değişim de tersine çevrilebilirliktir. Çocuk, suyu eski bardağa geri dökersek yine başlangıçtaki haline gelir diye düşünebilir. Bu dönemde sınıflandırma, sıralama ve geçişli çıkarım gibi mantıksal beceriler de güçlenir. Ancak Piaget'e göre bu dönemde mantıksal düşünme özellikle somut nesneler ve durumlarla ilişkili olduğunda daha belirgindir. Peki hiç gerçekleşmemiş ihtimaller, varsayımlar ve olasılıklar hakkında sistematik biçimde düşünmek. Piaget'e göre yaklaşık 11-12 yaşından itibaren düşünmede yeni bir değişim ortaya çıkmaya başlar. Kişi yalnızca gözünün önündeki durumları değil, olası senaryoları da sistematik biçimde düşünebilir. Bunu Piaget'in sarkaç problemi üzerinden düşünelim. Bir sarkacın salınım süresini ne belirliyor? İpin uzunluğu mu? Sarkacın ucundaki cisim kütlesi mi? Yoksa hangi yükseklikten bırakıldığı mı? Daha sistematik düşünen biri bütün değişkenleri aynı anda değiştirmek yerine bir hipotez kurabilir. Örneğin yalnızca ipin uzunluğunu değiştirip diğer koşulları aynı tutarak sonucunu gözlemleyebilir. Piaget bunu soyut işlemler döneminin önemli özelliklerinden biri olan hipotetik ve sistematik akıl yürütmeyle ilişkilendiriyordu. Yani kişi artık yalnızca şu anda ne oluyor sorusunu değil, şöyle olsaydı ne olurdu sorusunu da sistematik biçimde ele alabilir. Fakat tam burada Piaget'in modelinin en fazla tartışılan noktalarından biri ortaya çıkıyor.
Sonraki araştırmalar bu tür soyut ve sistematik akıl yürütmenin belirli bir yaştan sonra herkeste ve her alanda otomatik olarak ortaya çıktığı fikrini desteklemedi. Eğitim, deneyim, kültür, problemin ne kadar tanıdık olduğu ve kişinin o alandaki bilgisi performansı etkileyebilir. O halde asıl soruya geldik. Piaget'in bu 4 evreli gelişim modeli ne kadar doğruydu? Buraya kadar gördüğümüz araştırmalar bu modelin bazı noktalarının fazla katı olduğunu düşündürüyor. Nesne sürekliliği çalışmalarında bebeklerin görünmeyen nesnelere ilişkin bazı beklentileri Piaget'in tahmin ettiğinden daha erken gösterebildiğine işaret eden bulgular elde edildi. Korunum ve perspektif alma görevlerinde ise görevin dili, bağlamı ve çocuğun yetişkinin niyetini nasıl yorumladığı performansı önemli ölçüde değiştirebildi. Yani bir çocuğun belirli bir görevde başarısız olması, o beceriye bütünüyle sahip olmadığı anlamına gelmeyebilir. Benzer şekilde bilişsel gelişimin farklı alanlarda 4 keskin ve genel evreye bütünüyle uyduğunu söylemek de bugün fazla basit kalıyor. Bir kişi bir alanda oldukça gelişmiş akıl yürütürken başka bir alanda farklı bir performans gösterebilir. Burada daha önce bıraktığımız soruya da dönebiliriz. Bir bebeğin şaşırtıcı bir olaya daha uzun bakması, onun yetişkinlerle aynı düzeyde bir kavrayışa sahip olduğunu tek başına göstermez. Modern araştırmalar Piaget'in bazı görüşlerini düzeltirken kullandığımız ölçümlerin nasıl yorumlanması gerektiğine dair yeni sorular da ortaya çıkardı. Ama bütün bunlar Piaget'in temel fikrinin değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Onun en önemli katkılarından biri çocuğu yalnızca daha az bilen küçük bir yetişkin gibi görmemesiydi. Çocuk dünyayı aktif biçimde anlamlandıran ve yeni deneyimlerle karşılaştıkça zihinsel yapılarını yeniden düzenleyebilen bir bireydi. Bu yüzden uzun bardakta daha fazla su olduğunu söyleyen bir çocuk yalnızca yanlış cevap vermiş olmaz. Bize problemin hangi özelliğine odaklandığı hakkında da ipucu verir. Dolayısıyla sorun Piaget'in çocukların düşünme biçiminin gelişim boyunca değiştiğini söylemesi değildi. Asıl tartışmalı olan bu değişimi bazı alanlarda fazla keskin ve genel evrelerle açıklamasıydı. Belki bunu şöyle özetleyebiliriz. Piaget'in çizdiği haritanın bazı sınırlarını bugün farklı çiziyoruz ama çocuk zihninin keşfedilmesi gereken ayrı bir dünya olduğunu göstermesi, gelişim psikolojisini kalıcı biçimde değiştirdi. Peki bütün bunların günlük hayattaki karşılığı ne? Bir çocuk bize garip ya da yanlış görünen bir cevap verdiğinde hemen bilmiyor demek yerine şu soruyu sormak daha anlamlı olabilir. Bu cevaba nasıl ulaştı? Çünkü çocuğun verdiği yanlış cevap bile neye dikkat ettiğini ve problemi nasıl düşündüğünü anlamamıza yardımcı olabilir. Bu açıdan çocukların tahmin yapmasına, karşılaştırmasına, denemesine, hata yapmasına ve neden öyle düşündüğünü açıklamasına alan açmak değerli olabilir. Ama burada önemli bir sınır da var. Yalnızca yaşına bakıp bu çocuk şu evrede dolayısıyla bunu yapamaz demek de tek bir Piaget görevindeki performansı çocuğun genel bilişsel düzeyinin ölçüsü gibi görmek de doğru olmaz. Bu yüzden Piaget'in evrelerini çocukları yaşlarına göre kesin biçimde sınıflandıran bir cetvel gibi değil, bilişsel gelişimdeki genel değişimleri anlamaya yardımcı olan tarihsel bir çerçeve olarak görmek daha anlamlı. Videonun başındaki 2 bardağa geri dönelim. Piaget'in bize bıraktığı belki de en önemli soru, çocuğun cevabının doğru olup olmadığı değil, dünyayı nasıl düşündüğüydü. Siz bir çocuğun düşündüğünüzden daha fazlasını anladığını en çok hangi durumda fark ettiniz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu tür psikoloji içeriklerinin devamı için kanala abone olabilirsiniz.